Merhaba, ben İbrahim Çevikoğlu. Bu videomuzda uluslararası pazarlamayı konuşacağız. İhracatla alakalı yapılan çalışmaların müşteriyle iletişim kısmı geldiği zaman nasıl müzakere edileceği veya işe başlanırken neye dikkat edilmesi gerektiği böyle alt detayları konuştuğumuz bir video olacak. Uluslararası pazarlama esasında ağırlıklı olarak perakende giden bir mantık. Aslında ihracat pazarlaması biraz daha farklı gitmekte. Ancak terminoloji bu şekilde yaygın olduğu için bunun üzerine de bir video çekelim istedik. Ne kadar perakende olursa olsun, ne kadar son tüketiciyi hedef olarak karşısına alırsa alsın, uluslararası pazarlamanın bizim için şöyle bir önemi var. Toptan bir şeyi satmamız için sonuçta son tüketicinin bir talebi olan şeyi satmamız gerekiyor. Dolayısıyla son tüketicinin talep etmiş olduğu ürün neyse onu bilirsek eğer, sonuçta son tüketiciye satmak üzere perakendeciler toptancıdan o ürünü talep edecekler. Bu anlamda ihracat pazarlaması içinde uluslararası pazarlama bilgisi, yani perakende olarak son tüketiciye mal satacakmış gibi bir strateji kurgulamanın zararı olmadığı gibi gerçekten önemli bir faydası vardır. Her ne kadar geleneksel ihracat yapıyor olsak da, her ne kadar toptan ticaret yapıyor olsak da, yani son tüketiciyi değil, geleneksel ihracatta olduğu gibi bir endüstriyel alıcıyı konumlandırıyor olsak da karşıda müşteri olarak, yine de uluslararası pazarlama bilmek gerçekten bizler için kritik bir öneme sahiptir. Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra öncelikle ürünümüzün var olduğunu farz ediyorum. Yani ürünü araştırma sürecinde olmadığımızı farz ediyorum. Pazarlamanın içerisinde pazarlama karması olarak adlandırılan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinin hep birlikte ele alınması durumu söz konusu. Bu pazarlama karması faaliyetleri içerisinde ürünün çeşitleri, ürünün pazara ne şekilde dağıtılacağı, hangi kanallardan piyasaya sürüleceği, fiyatlandırmada nasıl bir strateji izleneceği ve tutundurma faaliyeti olarak, yani reklam çalışmaları, pazarlama çalışmaları gibi faaliyetlerin ne şekilde olacağı ile alakalı baştan stratejiler oturtulur. Pazarlama karması konuşulduktan sonra bir pazar araştırması ve durum analizi söz konusu oluyor. Durum analizi yaparken öncelikle bizlerin durumu, çevrenin durumu, halihazırdaki rekabetin durumu ve talebin durumuna bir bakılması lazım. Talep analizi yapılırken özellikle tüketici davranışlarını iyi incelemek lazım. Burada gerekirse markalaşma videomuzda bahsettiğimiz gibi ciddi pazarlama araştırmaları yapılması gerekiyor. Bununla alakalı kalitatif veya kantitatif araştırmalar olduğundan bahsetmiştik. Bu noktada araştırmaların gerçekten ciddi bir önemi var tüketici alışkanlıkları konusunda. Tüketici alışkanlıklarını doğru bir şekilde tespit ettiğimiz zaman talep analizini de düzgün bir şekilde yapmış oluyoruz. Durum analizinden tabii ki böyle kısaca özetliyoruz ama bunun tabii ki çok alt detayı var. Rakip analizinde, rekabet analizinde mesela rakiplerin doğru bir şekilde analiz edilmesi, belki ürünü bize benzer gibi gözükse de hiçbir bizim ürünümüzle alakalı olmayan ama aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar bize rakipmiş gibi gözükebiliyor incelemelerimizde. Bu noktada ürün odaklı, gerçekten ürünümüzün genişliği, çeşidi neyse ona özel rakipleri çalışmakta fayda var. Kendi durumumuzu analiz ederken her yerde duyuyorsunuzdur, SWOT analizi diye bir yöntem kullanılıyor. Bizim güçlü taraflarımız, zayıf taraflarımız, tehditler ve fırsatlar, bunları doğru bir şekilde başlangıçta yola çıkmadan çıkarmak lazım. Çevre analizi yaparken de PESTEL analizi dediğimiz bir yöntem kullanılıyor. Çok zaten meşhur şeyler bunlar. Bir Google'a yazdığınız zaman çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz bunun detayını. Biz de yine bu video içerisinde bir görsel olarak paylaşacağız zaten. Çevre analizi yaparken de bu söylediğim gibi PESTEL analizini kullanıyoruz. Bu kısım tamamlandıktan sonra ürünümüzle alakalı bizim karşımızda nasıl bir pazar bölümlendirmesi yapacağız, bu karşımıza çıkıyor. Bölümlendirme dediğimiz esasında şudur. Pazar aslında bize tek bir blokmuş gibi gözükse de aslında çok farklı alt unsurlar var. Mesela gelir seviyesine göre, yaşa göre veya cinsiyete göre gibi faktörlerle pazarı bölümlendirmek mümkün. Bu açıdan bakınca mesela biz kaliteli bir ayakkabı satıyorsak, sattığımız kaliteli ayakkabı aslında pazarın tamamına hitap etmiyor. Bize öyle geliyor ama hepsine hitap etmiyor. Burada pazarı bölümlendirmemiz gerekiyor. Gençlerin giydiği kaliteli klasik ayakkabı veya yaşlıların giydiği konfor ama klasik ayakkabı gibi. Bu ayakkabıyı yaşlı kitleye, ileri yaşlı kitleye hedeflerken diğer ürünü genç kitleye hedefliyoruz. Burada aslında belli kriterlerle pazarı aslında bölmüş oluyoruz. Öncelikle pazarın bir bölümlendirmesi gerekiyor. Burada aslında tanım olarak da, yani pazar bölümleri ortak özellikleri olan müşteri kitlesi diyelim yani.
Bu bölümleri oluşturduktan sonra da bir hedef kitle seçimi gerekiyor. Biz bunlardan hangisine atış yapacağız, hangisini hedefliyoruz? Burada da bir hedef kitle tayini söz konusu. Ve ardından bu hedef kitlelerin algısında biz nasıl bir yerde durmak istiyoruz? Bu noktada da markayı nasıl konumlandıracağımız konusu çıkıyor. Marka konumlandırma konusu karşımıza çıkıyor. Bu anlamda öncelikle bölümlendirme, hedef kitle ve marka konumlandırması mutlaka atlanılmaması gereken, başlangıçta yapılması gereken analizlerden bir tanesi. Peki durum analizi ve diğer kısımları tamamladıktan sonra rekabetle alakalı neler yapmamız lazım diye baktığımız zaman açıkçası hani uluslararası pazarlama teorisinin altında birçok rekabet stratejisi var ama o jargonu kullanarak esasında iki ana akımdan rekabet yapmak mümkün. Birincisi maliyet liderliği dediğimiz, yani biraz daha ölçek ekonomisi, birazcık daha ucuz sürüm odaklı bir strateji izlemek. İkincisi de farklılaşma stratejisi dediğimiz, belki bölgeye özel, coğrafyaya özel ürünlerin olduğu adaptasyon içeren çalışmalar. Yani bu yöntemle farklılaşarak kar yüksekliğiyle ucuzluk derdi gütmeden yapılabilen rekabet stratejisi. Bunu yaptıktan sonra, yani rekabeti de konuştuktan sonra pazarlama stratejilerine geçiyoruz. Burada da yine adaptasyon ve standartizasyon konusu karşımıza çıkıyor. Farklılaştırılmış bir pazarlama stratejisi mi yapacağız? Yoksa farklılaştırılmamış bir pazarlama stratejisi mi yapacağız? Bunlar karşımıza çıkıyor. Temel soru yine şurası. Biz bölgeye özel bir pazarlama mı güdeceğiz? Yoksa kendi standartımız neyse bunu bozmayacağız mı? Eğer kendi standartlarımızda devam edeceksek, ölçek ekonomisine, yani çok fazla sürüme odaklanacaksak buna standartizasyon diyoruz. Yok, eğer biz farklılaşacaksak, kişiselleştireceksek, bölgeye özel çalışacaksak da burada adaptasyon stratejisi gütmüş oluyoruz. Bu da farklılaşma stratejisine tekabül ediyor. Tabii ki burada son dönemde özellikle çok kullanılan glokalizasyon kavramını da değinmekte fayda var. Bölgelere özel minik dokunuşlar yaparak standardın dışına çıkma anlamına geliyor. Hani genel standart yine devam edecek, ancak ufak dokunuşlar yaptığımız zaman da glokalizasyon stratejisi yapmış oluyoruz. Bu anlamda pazarlama stratejilerinin de baştan detaylı bir şekilde çalışmış olması gerçekten önem arz ediyor. Peki bu stratejilerin tamamını konuştuk. Ürünlerimizi peki sınıflandırmamız gerekirse bunları nasıl yapacağız? BCG matris dediğimiz, pazarlama derslerinde de birçok okutulan ve bizim de iş hayatında gerçekten işimizi kolaylaştıran bir tasnif söz konusu. Burada grafiğini de görebileceğiniz gibi 4 grupta ürünleri inceliyoruz. Birincisi nakit inekler dediğimiz, yani bizim çok sık sürümle sattığımız, bize hızlı nakit getiren, bize döngü sağlayan ürünler. Yıldız ürünler kategorisi. Burada da son dönemde gerçekten trendi çok fazla artan ve bizim Ar-Ge'miz olan ürünler esasında. Burada pazar payı olarak iyi bir yerdeyiz, ancak çok daha yeni bir konu. Çok daha yeni ürünler. Bu anlamda yıldız olan ürünler olarak da nitelendirebiliyoruz. Üçüncü kategorimizde soru işareti olarak gördüğümüz kategori. Burada da ürün çıkartılmış ancak pazar payı henüz daha tutup tutmadığı belli değil. Ne kadar beğenilip beğenilmeyeceği belli değil. Bu anlamda henüz anlaşılmaya ihtiyacı var, pazarlanmaya ihtiyacı var. Pazarda nasıl konumlanacağının görülmesine ihtiyacı olan ürünler, soru işareti tasnifinde olanlar. Ve son olarak köpekler kategorisinde olan, geleceği parlak olmayan ve terk etmemiz gereken ürünleri temsil eden bir kategori bulunmakta. Burada da genellikle çıkma stratejisi yapmamız gerekiyor. Burada ürünlerimiz hangi sınıfa giriyorsa oraya göre bir yeni pazarlama stratejisi geliştirmek lazım. Burada pazarlama stratejisi derken de Ansoff matrisine değinmekte fayda var. Hangi pazara gireceksek veya hangi pazara nasıl gireceksek, pazar çeşitlendireceksek veya mevcut pazarda pazar payını arttırmaya çalışacaksak her birine uygun farklı stratejiler götürülmesi lazım. Bu anlamda da Ansoff matrisinin bizlere yardımı söz konusu. Ve bununla birlikte hepsini kümülatif olarak değerlendirdiğimiz zaman pazara nasıl gireceğimiz yöntemini bir düşünmek gerekiyor. Yani doğrudan ihracat mı yapacağız? Yoksa orada bir ofis birim veya mağaza mı açacağız? Veya orada bir marka satın alma olarak pazara gireceğiz. Pazara giriş yöntemi de bu ilk baştaki analizlerden sonra konuşulması gereken bir konu. Ve en son olarak yapılan bu çalışmaların doğru bir şekilde yönetilmesi ve şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi için performans değerlendirmesi süreci gerekiyor. Yani mesela yurt dışındaki mağazamızın ne kadar sıklıkla, hangi kriterlerle ne şekilde denetlenmesi gerektiğini, kriterlerini koyuyoruz performans değerlendirmesinde de. Bu videomuzda bir uluslararası pazarlama yönetim sürecini konuştuk. Daha fazla detay için bizim de istifade ettiğimiz bir kitabı sizlere önermek isterim. Uluslararası Pazarlama isimli Cem Kozlu hocamızın kitabı. Bu kitaptan gerçekten sizlerin de istifade edeceğinize inanıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.